Yeni bir videodan herkese selam dostlar. Ben Önder. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir tane seriye başlamıştım. Şahiye EG'de başlangıç rehberi adı altında. O serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son takıların yerini göstermiştim. Görev yerlerine. Halen aynı çardayım. Zaten demiştim bir daha set yapmayacağım diye. O yüzden olan setimi bu hesaba geçirdim. Bu hesapta oynayacağım için seti buraya aktardım. Kaldığımız yerden devam edelim. En son dediğim gibi takıları göstermiştim. Takıları kastıktan sonra ne yapabilirsiniz? Nasıl bir yol izlemelisiniz? Onlardan bahsedeceğim bir tık. Zaten D suyunda yani The Wetter'da oradan Mek 2 ve Mek 3 düşürüyorsunuz bildiğiniz gibi. Şimdi takılara Mek 2 ve Mek 3 basacaksınız aldıktan sonra. 2 tane slot kalıyor. Şu şekilde göstereyim. Bunu bir çıkartayım. Mek 2 ve Mek 3 zaten D suyunda kasılıyor. Oradan bastınız. Ondan sonra buralara 2 tane slotunuz kalıyor. O iki slota ne koyabilirsiniz? Mek 1 var bulabileceğiniz en kolay şekilde. Bunu zaten bulmanız zor. Para kasmanız lazım. Tanesi 10-12 B arasında gidiyor bu lapislerin fiyatı. Yani bunu ileriki zamanlarda yani setinizi artı 20 yaptıktan sonra lapisledikten sonra yapmanız gereken bir lapis. O yüzden bunu başlangıçta unutun gitsin yani. Onun yerine hemen şu şekilde buradan bir göstereyim. D suyunda zaten şöyle şu lapis düşüyordu diye hatırlıyorum. Düşmüyorsa bile zaten şurada aratarak bu şekilde lapisin ismini panodan alıp kolyenize basabilirsiniz bu kolye için. Bir de diğer iki tane lapisimizi de göstereyim. Şu şekilde Star diye arattırarak buradan Summy item dediğiniz zaman aktif olan bütün aynı itemi buradan aratabilirsiniz zaten. İkinci lapisimiz bu. Bu da yüzüklere takılıyor. Son bir tane daha lapisimiz var. O da Pure lapis diye geçiyor. Bu da bilekliklere takılan lapis. Bunları 15-30'da kasılıyor normalde. Ama bizim 15-30'da şu an işimiz olmadığı için hedefimiz 80 seti tamamlamak olduğu için bu şekilde panodan o lapisleri alıp takılarınıza basabilirsiniz. Mek 1'in aslında kasıldığı bir yer var. 80'de kasılıyor. Çoğu kişi orayı bilmiyordur. Yine aratayım şuradan. Şu şekilde yazalım. Mekanik birler panoda tanesi 45 M falan var. Ama kardeşim ben bu parayı vermek istemiyorum derseniz de bunun kasıldığı yeri ilk olarak göstermek istiyorum size. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Serinin birinci bölümüne altyazı ekledim. Yabancı arkadaşlarımız da videoları takip ediyormuş. O yüzden videoları artık bundan sonra altyazı ekliyorum. Yabancı arkadaşlara da videoları paylaşabilirsiniz. Sadece Türklere değil, yabancı arkadaşlara da faydamız olmuş olur bu şekilde. Hadi farm yerine geçelim. Yine aynı şekilde Tom Portal Scroll'u kullanacağız. Buradan Palayon, Regnum leveli 80'e getirdiğimiz yere gidiyoruz aslında. Abarona'ya buradan bir geçelim. Haritaya geldiğiniz zaman buradaki orman bölgesine geçmeniz lazım. Burada zaten yazıyor. İlk hedefiniz takıları doldurmak olsun. Takıları ne kadar hızlı doldurursanız atağınız o şekilde yüksek olur zaten. Ormanın iyice içerisine geçin. Benim bulunduğum yere doğru gelin. Buradaki mobları toplayarak kesebilirsiniz rahat bir şekilde. Hemen şurada 3 tane bölge var zaten. Bir mouse'la gösterdiğim yer şurası da toplanılabiliyor. Bir de burada da toplanılan moblar var. Diğer mobların bazıları geliyor bazıları gelmiyor. O yüzden direkt bu tarafa gelin. Şu şekilde hemen hızlıca bir toplayalım. Toplayarak kesmek daha iyi. Tek tek uğraşmaktansa şu şekilde hemen alan hasarlarını vuralım. Oyunun sesi yine bana fazla geliyor ama biraz daha kısayım. Birkaç tane mob toplayıp keseyim. Düştüğünü göstereyim. Zaten buradan rahat bir şekilde kasılıyor. Yani ben öyle hatırlıyorum. Droplar falan değişmediyse. Yani dediğim gibi hemen de düştü zaten. Buradan Mek 1 kasarsınız. Daha fazla kesme gereği duymuyorum. Yine anlatırken keseyim. Hızlı hızlı buradan Mek 1 düşüyor. Mek 2, Mek 3 zaten dediğim gibi The Wetter'dan düşüyor. Onları kasıp takıları dolduracaksınız. Diğer 3 lapisi de zaten panodan alıp basacaksınız. O şekilde takılarınız fullenmiş olacak lapis konusunda. Diğer farm yerimize geçelim. İlk videoda zaten burayı önermiştim farm bölgesi olarak. Burada bir tane arkadaşımız varmış farm yapıyor. Hiç farmını bölmeyelim. Burada konuşalım. Şimdi biliyorsunuz ki buradan bayağı bir para kasılıyor. Yani The Wetter'da fazla kasılmayın. Takılarınızı aldıktan sonra zaten oradaki farm bölgesini bırakın. Şimdi burada ne kadar farm atacaksınız? Onu hemen söyleyeyim. Yine panoya geleceksiniz. Panodaki itemleri aratacaksınız. Yani ben avcıyım mesela. Avcı ne kullanır? Cirit kullanır. Ben cirit alacağım mesela. Buradan Summy item dedim. Yani aynı itemi arattırdım. Buradan bakıyorsunuz.
Genellikle zaten silahları boş olarak satıyorlar. İçerisinde lapis falan bulunmuyor. Burada 3.5B'ye boş bir tane silah görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Buradan ilk alacağınız item silah olmalı. Ondan sonra zırh itemlerine başlarsınız. Neden silah? Çünkü atağınızın yükselmesi lazım. Başlangıçta verilen silahın atağı düşük. Aşırı düşük olmasa da düşük yani şu anki drop silaha göre. O yüzden ilk başta alacağınız item silah olacak. Ondan sonra silahınızı alırsınız. Silahınızı doldurursunuz, lapis basarsınız. Ondan sonra ne yaparsınız? Buraya sırayla artık itemlerinizi almaya başlarsınız. Gördüğünüz gibi avcının Tyrant diye geçiyor. Buradan hemen bu şekilde Tyrant yazıyoruz. Zaten burada aktif olarak satışta olan itemler buraya geliyor arattığımız zaman. Genellikle boş itemler şu şekilde. Avcınınkiler bazen pahalı oluyor. Avcı çok oynanıldığı için. Burada minimum 500 eme varmış mesela. İsterseniz dolu alırsınız ama dolu almanızı bu fiyata kesinlikle önermiyorum. Piyasasının çok üstünde. Yani mesela ne olur? Artı 19 olur. Miğfer olsa bile 2B'ye, 2.5B'ye falan alınır. Ama bu fiyatlar gerçekten fazla. Bu alınabilir mesela bu fiyata. İkinci iteminiz zırh olacak. Zırhın fiyatı normal bu arada. Avcının zırhları diğer klaslara göre gerçekten yüksek fiyatı. En sona zırhı bırakabilirsiniz avcı oynayacaksanız. Buradan pantolona bakalım. Pantolonlar zaten uygun. Boş alacaksanız yine 200 eme bulabiliyorsunuz. Dolu item var mı bir bakalım. Dolu item yokmuş. Burada var 2B. Mesela alınabilir. Hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Artı 19 maliyeti. Buradan artık kendi klasınıza göre itemleri aratacaksınız ismine göre. Buradan item alacaksınız. Dolduracaksınız dediğim gibi. Şimdi boş item alacaksınız. Lapisleri doldurduk. Artı 20'ye nasıl yapacağız? Onu da hemen kısaca bir göstereyim. Arkadaşı anlamıyorum o yüzden cevap yazamıyorum. Kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. Lapisleri doldurduk. Efsun nasıl basacağız diyeceksiniz. Hemen de Efsun yerini bir göstereyim size. Farm atarken zaten şunlar düşüyordur. Düşmüyorsa buradan alabilirsiniz. Bununla artı 10'a kadar getiriyorsunuz itemlerinizi. Artı 10'dan sonra ne yapacaksınız? Artı 10'dan sonra buradaki kutudan alacaksınız. Hemen 2 tane alayım mesela. Açıklamasında ne yazıyor? Hemen şöyle özeti geçeyim. Zırh Efsun'u için artı 11 ve artı 15 arasında GM Efsun nesnesi atıyor. Pardon silahı almışım. Silah için olanı almışım. Silah için de aynısı zaten geçerli. 11 ile 15 arası rastgele atıyor. Şu şekilde. Biri 13 geldi, biri 11 geldi mesela. Buradan artık bu kutudan alacaksınız. Efsun'u artı 15'e kadar çıkartacaksınız buradaki nesnelerle. Bir de şöyle bir şey var oyunda. Bu nesneyi de göstereyim. Hemen bu nesneye sağ tıklayıp açayım. Burada zaten açıklamasında yazıyor. 6 ile 10 arasında mesela 3 tane istiyor. Onu zaten bulamıyoruz. Onu boş verin. Hemen şuradan bir özet geçeyim. Level 11 ve level 15 Lapisya'yı 4 tane alaraktan bir seviye yükseltiyor diyor mesela. Anladığım kadarıyla özetliyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Bundan 4 tane varsa çantanızda burada linking dediğiniz zaman bu level 11'den 4 tane alıyor. Size level 12 olarak veriyor. Yani burada Efsun nesnenizi birleştiriyorsunuz. Elinizde kalan fazla Efsun nesnelerini bir seviye ileriye atmış oluyorsunuz. Örnek olarak açayım diyeceğim de fazla param yok. O yüzden yapamıyorum. Siz mantığını anlamışsınızdır. Level 15'e kadar işte dediğim şekilde buradan kutu alacaksınız. Kutudan çıkanları basacaksınız. Fazla olan nesneleri de bu şekilde bu nesneyle birleştireceksiniz. Zaten burada istediği adeti yazıyor. 16 ile 19 arasında mesela 5 tane istiyormuş. Level 16 ve üstüne. Level 15'ten sonra Efsun'unuzu artı 15 yaptıktan sonra 16 ile 20'yi nereden bulacaksınız? Onun farm yeri aslında başka bir haritada. Onun dışında nereden elde edebilirsiniz? Burada market açan arkadaşlarımız oluyor. Bakalım var mıymış? Bakın mesela burada satılıyor 16. 16 yapmanız çok basit. Zaten çok uygun. Tanesi 40 M mesela satılıyor burada. 17 de ucuz oluyor. 18'e kadar çok basit bir şekilde setinizi artı 18 yapabilirsiniz. PvP'ye geçebilmeniz için minimum setinizin artı 16 olması lazım. PvP yapmak istiyorsanız setinizi İlk öncelikle artı 16 yapın. Zaten mantığı anlamışsınızdır az çok. Parayı kasacaksınız. Silahınızı yapacaksınız. Sonra silahınızı doldurduktan sonra Efsun basarsınız ilk olarak. Artı 16'ya kadar yaparsınız. Artı 18 de yapabilirsiniz paranız varsa. Yani elinizden geldikçe setinizi artı 18 yapın. Daha çok işinizi görür. Artı 18'den sonrası zaten yavaş yavaş gelir. Artı 19 olur. Artı 20 olur. Ama nesne kasmaktansa para kazmanız
her zaman daha iyi. Nesnelerin satılmasını beklemektense cash para kasılması en mantıklısı bana göre. Zaten silah yaptıktan sonra panoda da gösterdiğim gibi itemlerinizi aratarak boş item alırsınız. Dolu item denk gelirse artı 19 misal veriyorum. 1-2B arası gidiyor zaten. Normal piyasa değerinde. Denk gelirseniz artı 19 alırsınız. Denk gelmezse boş item alırsınız. Gösterdiğim gibi zaten efsunlarınızı basarsınız. O şekilde setinizi fulllemeye çalışırsınız yavaş yavaş. Onun dışında aklıma gelen herhangi bir şey yok şu anlık. İsterseniz şöyle bir şey önerebilirim. Videonun güzel ilerlemesi için. Bir tane çar açabilirim ben de. Onun farm serisini yapabilirim. Set konusunda beraber hem videoda ben set dizerim hem farm yerlerini anlatırım. Ya da kısaca artık belli başlı olan farm haritalarını gösteririm videoda. Çünkü aklıma gelmiyor artık ne gösterebilirim diye. Sadece oyundaki nesneleri gösterebilirim nasıl çalıştığıyla alakalı. Hani yorumlarda fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Bu video kısa olacak biliyorum ama bu videoluk bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.